Bodrum'a Gelelim YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Yusuf. Umarım herkes iyidir. Şu anda peyzajı, havuzu, bahçe yapısı, villanın iç yapısı harika olan bir projedeyiz. Ben burayı size detaylı olarak anlatacağım. Ve sırasıyla her şeyi anlattığımda bütün proje ve bulunduğu konum her şey aklınızda oturacak. Öncelikle konumdan bahsetmek istiyorum. Bir kere burası Gümüşlük'te Yalıkavak arasında kalan, her yere çok yakın mesafede bulunan, hem izole, sessiz, şu anda bakın sessizlik verdim size, kuş seslerini falan duyun diye. Hemen yakınımızda bir ana yol var. Bu ana yol bilenler için söylüyorum, Koyunbaba Migros marketten Gümüşlü'ye giderkenki yol üzerinde hemen sağdan bu projenin girişi var. Yani ana yoldan çok ara sokaklara, dar yerlere girip çıkmadan direkt projenin içerisine girebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Bu Gümüşlük bölgesindeki en böyle gidilmesi gereken, insanların çok böyle Bodrum'a tatile gelenlerin bildiği, gitmek istediği Gümüşlük sahildeki restoranların olduğu Gümüşlük limanına çok yakın mesafedeyiz. Buradan yaklaşık 2 dakikalık araç kullanarak limana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda burada sahile de çok yakınız. Hatta burada yukarıdaki villalarda deniz manzarası da var. Aşağıdaki villalarda da geniş arsalar var. Proje biraz böyle enteresan bir proje. Anladığınızda bence hoşunuza gidecek. Burada gördüğünüz gibi bahçe peyzajını benim sevdiğim tarzda yapmışlar. Çimden çok böyle taşlarla süslemeler yapmışlar. Bunların hem bakımı kolay hem görseli hiç bozulmuyor. Onu da bir yandan size göstermek istedim. Bu villa konseptinde aldığınız villayı bu konsepte çevirebilirsiniz. Burası örnek villa. Burası şu an inşaat aşamasında. Önümüzdeki yaza hazır vaziyete gelecek. O yüzden vade imkanları da var. Konumdan daha bahsetmek gerekirse burası hem Yalıkavak'ın marinaya araçla gitmek isterseniz yaklaşık 15 dakikada araçla varabilirsiniz. Gümüşlük'ün kendi merkezine ve Gümüşlük bölgesindeki, örnek veriyorum, Turgut Reis'e de 15 dakika mesafede. Tam öyle güzel orta bir noktada. Hemen çok yakınında Migros, büyük Migros'lardan biri var. Zaten bölgedeki çoğunluk oraya gidiyorlar alışveriş yapmak için. Aynı zamanda Gümüşlük'ün kendi çağrısına bir sürü yer açıldı. Orada da hem kafeler hem restoranlar hem yeme içme yerleri bulunuyor. Burası dolayısıyla zaten oturduğunuzda çok uzağa gitmeden keyif yaşayabileceğiniz bir yer. Buradan belki Bites tarafındaki sahillere gitmek için vakit harcamak gerekebilir. Yarım saat kadar sürer diye tahmin ediyorum. Belki 35 dakika. Ama yer olarak, lokasyon olarak çok fazla uzağa gitmek istemeyeceğiniz bir yer diye düşünüyorum. Özellikle büyük bahçe, arsa, güzel böyle bu bölgeye, Gümüşlü'ye uygun bir evde oturmak isteyenler için harika bir seçenek bence. Şimdi gelin biraz etrafını gezelim. Ondan sonra villanın içerisine girelim ve detayları size göstereceğim. Projenin genel hatlarından biraz bahsetmek istiyorum. Projede toplamda 16 tane villa var. Arsaları 900 metrekare ile 1350 metrekare arasında değişiyor. Ve burada kotu aşağıda olduğu için en büyük arsalı olan en uygun fiyatlı. Bence o avantajlı. Hani büyük arsada ev istiyorum, zaten böyle önü çok açık olmasa da olur diyeceğiniz bir arsada bu göreceğiniz evin aynısından var ve fiyatı bu şu an kampanyalı en uygun fiyatlı yer. Şimdi bu gördüğünüz şeyler buraya size betimlemek için yapılmış. Yani nasıl bir şey yapılabileceğini görün diye yapılmış. Gördüğünüz gibi harika bir ortam kurulmuş burada. Arka tarafına, bahçemiz geniş büyük olduğu için, bu gezeceğimiz yerin arsası da 930 metrekare. Yani 1300 metrekareyi buna göre kıyaslayabilirsiniz. Yani buradan böyle ciddi anlamda %30-%35 daha büyük bir arsası var. Belki %40. Burayı böyle bostan olarak planlamışlar. Mesela burada bu bölüme de kitchenette koymuşlar. Çok güzel yerleştirmişler. Bu normalde sizin alacağınız yerde olmayacak ama yaptırabilir misiniz? Yaptırabilirsiniz. Örnek olarak görmeniz için yapılmış. Aynı bu şekilde her bahçede tesisat, altyapı istediğiniz yere getiriliyor ve size o şekilde teslim ediliyor. Yani bu hale getirmeniz çok kolay hale gelmiş olacak. Villanın etrafında geziyoruz. Dediğim gibi burası örnek villa. Ve buradaki arsa payı 930 metrekare. Diğer seçeneklerde 1300 metrekareye kadar seçenekler var. 16 tane villa var demiştik. Burada altyapı olarak bütün villaların 8 ton su deposu var. Jeneratör projenin geneline alınacak. Şimdi buradaki satın almalar tamamlandıktan sonra yönetim planı kurulduğunda buradaki imkanlar belirlenecek. Hani güvenlik olacak mı, kaç var diye olacak. Yani orada çıkan masrafla sizin imkanlarınızı bir araya getirip ortak bir karar alacaksınız. O yüzden şu an onlarda bir belirsizlik var. 27 metrekare bir havuzumuz var. Havuz ve bahçe bakımlarını dediğim gibi isteyen kendi kullanımıyla, kendi ilgilenebilir. İsterse dışarı verebilir. Site yönetimiyle de aranızda kararlaştırabilirsiniz. Site yönetimini de ilk bir yıl inşaat firması götürecek. En azından düzenin oturması için. Şöyle çevreyi geziyorum, bakın. Villanın dışarı ne kadar güzel gözüktüğünü, bahçenin ne kadar güzel değerlendiğini görün. Buradaki evlerin, villaların tamamı bu özellikleri taşıyor. Ben şöyle etrafından gezmeye devam ederken içeriden gezince kafanızı birleştirebilirsiniz aklınızda. Şurada aşağıya gördüğünüz gibi
boşluklar var. Alt odaları gezerken de oraları size göstereceğim. Projede iki tip villa var. 4+1 ve 5+1 şeklinde. Bu 5+1 olan gezeceğimiz ve kullanışlı güzel olan tip de bu. Bu aşağıda büyük arsalı ve en uygun fiyat dediğim de bu tipti. Ben sizi ona yönlendiriyormuşum gibi oluyor ama fiyat performans olarak da büyük arsa talebine de uygun olarak görebileceğimiz villa o. Buraya etrafı da göstereyim. Bu da villalardan biri mesela size. Yolların kalınlığını görün diye böyle gösteriyorum. Bakın burada otopark park etme yerimiz var. Evi çevresinden de sitenin yollarını birbirine olan mesafeleri görün diye de böyle gösteriyorum. Belki bir drone çekimi yapıp şimdi araya koyarım. Siteyi de genel olarak görürsünüz. Orada beğendiğiniz bir şey olursa da yönlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi evler birbirini böyle kesecek durumda değil. Etrafları son derece açık. Apayrı sokaklardaki apayrı villalar gibi duruyor. Şimdi buradan içeri doğru bir giriş yapacağız. Ve değerlendirmelerini sunacağız. Bakın ne kadar hoş, ne kadar dinlendirici. Açıkçası benim bu tarz çok hoşuma gidiyor. Burada birkaç tane projede var bu özellik. Ve gayet temiz, düzgün duruyor. İçeriye doğru girerken bakın şurada bizi 8 metrekarelik, 8,5 metrekarelik bir hol karşılıyor. Bu arada şunları da söylemek isterim. Evin içerisinde göreceğimiz bu gömme dolaplar bu fiyatlara dahil değil. Normalde bunları yapmıyorlar. Örnek villa olduğu için her yer yapılmış. Sadece salonda gördüğünüz şeyler dahil. Odaların içerisinde gördüğünüz gömme dolaplar, duvar süslemeleri bu gibi şeyler fiyatın içerisinde değil. Ama çok talep ederseniz hani siz yapın şey yapalım diye firmayla görüşülebilir. Fiyat alınabilir. Ama herkesin kendi tercihi, hangi odayı nasıl kullanacağı kendi kararı olduğu için bu şekilde boş olarak teslim ediliyor. Fiyatın içerisinde bu detaylar yok. Bilginiz olsun. Böyle girdiğimizde buradan aşağı inen bir direkt merdiven var. Evin içerisinde direkt ortadan yukarı çıkan veya aşağı inen bir şey olmaması bence iyi. Bu şekilde aşağıdaki odalarda ayrılması. İlk girdiğimiz katta şu holün etrafında sağ tarafta 2 tane odamız var. Hem bunun sağ hem solu birer oda. Soldaki odanın kendine ait ebeveyn banyosu var. Girip bakacağız. Burada ortak bir banyo tuvalet var. Evin içerisinde sadece bu odada banyo tuvalet yok. Geri kalan bütün odalarda var. 5 oda, 5 banyo tuvalet gibi düşünebilirsiniz. Bahsettiğim buydu. Şu duvar giydirmeleri, şu yatak başları bunlar. Projenin şeyinde yok. Odalarda en küçük oda 9 metrekare. O da bu oda. Gördüğünüz gibi gömme dolapları falan koyduğunuz halde odaların hepsinde bu gömme dolapları koyacak yerler var. Bunları koyduğunuz halde çok güzel bir yaşam alanı kalıyor. Zaten burası yazlık bir bölge. Tahmin edersiniz ki. Bütün odalarda dışarı açılan camlar, pencereler var. Son derece ferah, güzel. Tavan yükseklikleri iyi. Tavan yükseklikleri gayet iyi. Şöyle size göstermek istiyorum. Şu derinliği görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu salona girdiğimizde tavan yüksekliğine hayran kalacaksınız. İnanılmaz seviyelere çıkıyor gerçekten. Hoş bir hale geliyor. Şöyle devam ediyoruz. Buradaki ortak banyo tuvaleti yine ben göstereyim size eksik kalmasın. Şöyle. Kullanılan malzemeleri iyi görün diye böyle çekiyorum. Kapılar bu şekilde açılıp kapanıyor. Kaydırmalı. Evet, şimdi bu odamıza geçelim. Burası tabii daha büyük bir oda ve kendi içerisinde ebeveyn banyosunu barındırıyor. Şöyle odayı her tarafını göstermeye çalışıyorum. Bu dışarıda gördüğünüz gibi bu projede hazırlanmış mutfak dışarıda gözüküyor. O da hoş bir manzara olarak karşımıza çıkıyor. Evde hem yerden ısıtma hem VRF iklimlendirme mevcut. Size de ben buradan selam söyleyeyim. Şöyle geçiyoruz. Burada da güzel bir banyo tuvaletimiz var. Odalar dediğim gibi 9-10 metrekare ile 12-13 metrekare arasında değişiyor. Evet, şimdi salon çok etkileyici. Havuz, peyzaj, işte doğa hepsi iç içe harika. Kamerada sizlere bunları ne kadar gösterebileceğim inanın bilmiyorum ama şuradaki tavan yüksekliğini göstermek için biraz geride duruyorum. Şöyle yukarı doğru hafiften çıkayım. Bakın tavana çok güzel değil mi? Harika bir ihtişam var.
Gerçekten hoş bir ev. Özellikle salonu, mimarisi, yapısı gerçekten mükemmel. Mutfağı görüyorsunuz. Buradaki tezgah seramik olarak dizayn edilmiş ve gördüğünüz gibi bu ada mutfağın etrafında oturmak normalde çok mümkün olmaz. Oturulabilsin diye de masayı beraber ek yapmışlar. O da gayet kullanışlı olmuş bana kalırsa. Burada dolap çekmecelerini görüyorsunuz. Bayanların çok hoşuna gider, bunları gösteriyorum. Güzel bir çalışma alanı var. Yani şu büyük masada çok güzel hamur işleri falan yapılır diye tahmin ediyorum. Burada böyle bir barımız var. Kendi yine aşağıda çekmeceleri var. Detaylıca göstermiş oluyorum. Mutfakta bulaşık yıkarken veyahut da burada işler yaparken bile dışarıya böyle hoş bir sahneden bakabiliyoruz. Burada ankastrelerden bahsedeyim. Burada buzdolabı hariç her şey var. Öyle ifade edeyim. Ankastre olarak. Salona bir de şöyle tekrar bakalım. Bakın çok geniş, güzel tavan yüksekliği. Salon kaç metrekare? Salon şöyle. Burası hol, mutfak, bütün alan toplamı 50 metrekareye yakın. Yani 8 metrekare hol var. 23 metrekare salon, 20 metrekare de mutfak diye hatırlıyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gayet kullanışlı, güzel bir yapısı var bana kalırsa. Şöyle özellikle tavanı tekrar tekrar gösteriyorum çünkü beni gerçekten çok etkiliyor. Buradan hayal edelim şöyle bahçeye doğru baktığımızı. Oturma grubunun oraya geliyorum. Fiyat ve detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada fiyatları lanse edemiyoruz ama sizler aradığınızda, mesaj attığınızda sizlere direkt bütün detayları, bilgileri iletiyor olacağız. Evet, bence bu sahne burada otururken gerçekten insanı dinlendiriyor. Devam edelim. Şimdi alt katları göstereceğim size. Şöyle aşağıya doğru bakın. Böyle bir merdiven aşağı doğru iniyor. Şurası komple pencerelerle kaplanmış ve buranın çok güzel ışık alması sağlanmış. Hoş bir ortamı var. Burada sağ tarafta öncelikle bir alanımız var. Şimdi burada bir detay var size iletmek istediğim. Nasıl bir detay? Şu dışarıdan buraya direkt bir iniş verebilirsiniz ve şu odayı izole hale getirip dışarıdan tek girişi olan bir oda haline getirebilirsiniz. Eğer bu 5 odadan birini çalışanlarınıza ayırmak isterseniz veyahut da evden alakasız, bağımsız bir oda meydana getirmek isterseniz öyle bir imkanınız var. Buraya ayrı kapı ve kilit koyup buradan da bağlantı yapıp buraya direkt giriş sağlayabilirsiniz. Ana evi de 4+1 olarak bırakabilirsiniz. Burayı ben şöyle biraz geriye çıkıp göstermek istiyorum şuradaki yapıyı. Şöyle görüyorsunuz çatıya kadar bir yapı söz konusu. Şimdi burada ilkin aklımızda çıkmasın diye oradaki odayı gösteriyorum. Bakın oradaki oda hemen şurada kalıyor. Buradan direkt giriş verebilirsiniz. Dediğim gibi diğer bütün odalarda ve bunda kendine ait banyo tuvaleti var gördüğünüz gibi. Şurayı kullanabiliyor. Orayı da gösteriyorum. Bu şekilde size banyonun yapısını göstermiş oldum. Bunları merak edenler olabilir. Panasonic marka kullanılmış bunlar. Şu üniteleri şöyle göstereyim. Yani genelde Bodrum'dan alım yapanlar birçok yerde ev sahibi olmuş. Kendi evlerini yaptırmış kişiler olduğu için bu marka detaylarını önemsiyor olacaklardır. Zaten markaları okuduğunuzu düşünüyorum. Buradan devam ettiğimizde sol tarafta bir tane mekanik oda var.
Gördüğünüz gibi. Burada da ısı pompası konmuş. Daikin marka. Devam ediyoruz. Evet. Odalarımızı gezmeye. Şöyle bütün odalar görüyorsunuz. Çok güzel dışarı açılıyor. Orada da oturma alanları vesaireler yaratabilirsiniz. Bu evlerden, odalardan çıktığınız zaman keyifli ortamlar devam ediyor. Şöyle bu alanı göstereyim. Burası da son derece geniş. Şöyle geriye doğru dönüyorum, bakın. Evin alt katlarına ışık alması için yapılan yerlerin genişliği bu şekilde. Ve gayet kullanışlı. Buralar da yaşam alanı olarak değerlendirilir. Yani buraları es geçmeyin. Kesinlikle hoş bir hava katmış. Evde komple panjur sistemi var. Hepsini birden kapatıp evi koruyabilirsiniz. Bunlar da güzel noktalar. Devam ediyoruz. Biraz konuşmam ağırlaştı, kusura bakmayın. Şimdi son odamıza geçiyoruz. Bu da 5. odamız. Şimdi bu videoları izlediğinizde bütün evi detaylı bir şekilde gezmiş oldunuz. Geldiğinizde gördüğünüzden farklı hiçbir şey olmayacak. Gördüğünüz gibi bu odanın bile kendine ait böyle bir alanı mevcut. Çok iyi bence. Bunlar çok önemli. Evet, devam ediyoruz. Son derece detaylı, güzel, kusursuz bir işçilik var. Kapıları, şu eşikler vesaire, doğramalar harika. Burada kullanılan şeylere bakayım. Hafele kullanılmış. Gördüğünüz gibi. Şunlara da bakalım. Burada Geberit, Hansgrohe. Hepsi çok iyi markalar gerçekten. Devam edelim. Şimdi ben size bu evle aynı yapıya sahip en büyük arsalı yeri de göstermek istiyorum. Bu sayede oraya odaklanabilirsiniz. Ben olsam orayı tercih edebilirim. Bir de burada manzara özelliği olan, en tepede kendi müstakil ayrı girişi olan projenin en fiyatlı villası da var. Onun fiyatını belirleyen ana şey aslında denize olan bakış açısı, deniz manzarası. Tabii zaten bu mesafede inanılmaz Lebiderya bir deniz manzarası beklemiyoruz. Öyle bir şey de olmadığı için aslında burada bence mantıklı olan büyük arsalı bir yeri uygun bir rakama almak. O yüzden burayı değerlendirebilirsiniz. Şimdi size o evi, o villayı gezdireceğim. Bahçesini göstereceğim. Ondan sonra siz karar verin. Bu projedeki en büyük ikinci arsalı. Biri de şu. Maalesef demeyeyim, hayırlısı olsun. Orası satılmış, satışta değil. İkincisi de bu. Gördüğünüz gibi devasa bir arsası var. Son derece güzel. Kayda değer bir arsa. Burayı kendi cumhuriyetinizi kurabilirsiniz tabiri caizse. Şöyle size göstermek istiyorum. Bunun dezavantajı ne? Önünde tabii diğerlerine göre daha fazla konut var. Fakat burayı ben kendi bahçem olarak kuracağım, dizayn edeceğim dediğiniz zaman zaten burayı komple çevirip burayı kendi alanınız haline getireceksiniz. Bence son derece güzel. Tahmin ediyorum ben olsam bunu tercih ederdim gibi geliyor. Tabii sizin çok daha başka, çok daha değişik fikirleriniz olabilir. Arsa bu kadar değil bu arada. Bir bu kadar da diğer tarafında var. Onu da göstereyim. Sizin için bu tehlikeli yerlerden yürüyorum. Bir like atarsınız diye tahmin ediyorum. Bir de bu hype diye bir özellik var. Hemen videonun altında seçenekleri seçerken oradan hype yapabilirsiniz. Bakın diğeri de bu. Yani arsanın geri kalanı da burası. Devasa bir arsa. Çok güzel. Evde o evin aynısı diyebilirim. Yani havuzun yeri biraz farklı, bahçe yapısı farklı ama evin ana yapısı
Onunla aynı. İsterseniz evin içine de bir girelim. Evin içinden dışarıya bir bakalım ne görüyor. Bu da alttaki evin peyzajı, bakın ne güzel olmuş. Görüyor musunuz? Burası da öyle olacak. Ve o şekilde teslim edilecek. Burayı bence kaçırmayın. Bu gözden kaçmış proje. Fiyat performans olarak çok güzel. Birçok aşağıda bundan çok daha yüksek fiyatlar istenen evler var. Ve bence burası çok daha mantıklı. Şöyle ben sola doğru dönüyorum. Yavaş yavaş. Tam olarak hani ne olduğunu görün diye gelince şaşkınlık yaşamayın. Ev bu. Bu projedeki şu an en uygun fiyatlı, en büyük arsalı ve en iyi ev yapısına sahip olan villa. 5+1. Yukarıda giriş katta 2 tane odası var. Bu da çok önemli. Yani yaşlı bir birey de burayı alıp kullanabilir. Çift katlı diye düşünmez. Bu 2 oda zaten bütün işinizi görür. Alt katları da gelen diğer aile bireyleri, misafirleriniz kalır. Bu da bence çok avantajlı. Bakın aynı yapı. Hiçbir fark yok. Evler de bu şekilde teslim edilecek, yani tamamlanıp o şekilde teslim edilecek. En azından inşaat halinde de görmüş oldunuz. Evet. Daha size ne kadar açıklayıcı ve net anlatmaya çalışabilirim. Şimdi benim YouTube kanalımı ilk defa izleyenler için söylüyorum. Kanalımda buna benzer yüzlerce, yani 300-350 tane aşağı yukarı video var. Ve Bodrum'un her köşesiyle ilgili video var. Tamam, kanalımda çok uygun fiyatlı yerler yok ama böyle villa tarzı, denize sıfır veyahut da böyle özel villalar arıyorsanız bunların oranı çok daha yüksek. Ara ara yayınladığım daireler, uygun fiyatlı denize yakın konutlar tabii ki var. Burada videoların dışında bizim sahip olduğumuz tabii ki portföyler de var. Benim buradaki emlakçı arkadaş çevremin sahip olduğu portföyler de var. Siz aradığınız özellikleri, detayları doğru ve net bir şekilde bana iletirseniz, ben eğer elimde çekimleri varsa size çekimlerini iletirim. Eğer çekimlerini yapmadığım bir yerse, şimdi bende yani eski çekimleri satılmış gibi düşünebilirsiniz ama ben o eski çekimlerin de içerisinde her yerde size portföy bulabilirim. Neden? Çünkü ben genelde böyle projelerden yer çekiyorum. Yani burada hala satılık olabilir, topraktan alanlar satıyor olabilir gibi. O yüzden eski videolarda da beğendiğiniz yerler üzerinden bana talep oluşturabilirsiniz. Diyelim ki bende çekimleri yok ama benim bildiğim bir yer veyahut da size özel bulduğum bir yer. Onun da buranın çekimlerini yaptığım gibi yapıp size gönderebilirim. Öncelikle bu. Yani diğerlerinden farklılaşan bir hizmet olarak düşünebilirsiniz. Size yine çekerim, internete yüklerim, size linkini gönderirim, açar izlersiniz ve gelmiş kişisine buradaki mülkten haberdar olursunuz. Bütün artısıyla eksisiyle. Onun dışında kendi sahip olmadığım portföylere de emlakçı arkadaşlarımdan ulaşıyorum. Onlarla da size aramış yapmış oluyoruz. Dolayısıyla görüştüğünüzde sadece bir emlakçı da değil, 8-10 emlakçıyla birden çalışmış oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu da bir kolaylık. En azından bir kişiyle muhatap olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar özellikle izlediyseniz sağ olun. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Selamlarımı gönderiyorum size Bodrum'dan. Umarım herkes hayalindeki eve kavuşur. Ben Gümüşlük'te kayda değer fiyat performans bir proje olduğu için burayı paylaştım. Bölgeyi bilen, araştıranlar için bence çekici bir seçenek olacak. Hayırlı günler diliyorum. Beni takip edin. Bodrum'a bekliyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.